Herkese yeniden merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Marketlerde satılan hazır pastaların ambalajını kalıp olarak kullanacağım ve sizlere çok ilginç bir vazo yapımı göstereceğim. Öncelikle kalıbı bebe yağıyla yağladım. Daha sonra kartonpiyer alçısına azar azar su ilave ederek pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırdım. Kullanacağım kalıpla daha önce farklı çalışmalar da yapmıştım. Kanalımda videoları var. Hatta bazı kalıntılar olmuş. Temizlemeye çalıştım ama çıkmadı. Herhangi bir problem de teşkil etmedi. Karışımı hazırladıktan sonra kabın içerisine boşalttım. Ardından karton rulanın etrafına streç film sararak hazırladığım bu parçayı içerisine koydum ve bu şekilde kurumaya bıraktım. Kartonpiyer alçısı çok hızlı donduğu için havanın da sıcaklığından kaynaklı olarak yarım saat kadar bir sürede kalıptan çıkarılabilir hale geldi. Gördüğünüz gibi çıkartırken herhangi bir zorlukla karşılaşmadım. Vazonun bir tarafı hazır. Diğer yarısını oluşturmak için de aynısından bir tane daha yaptım. Kuruyunca onu da kalıptan çıkardım. Ne kadar kurumuş gibi görünse de nemli oluyor. O yüzden birkaç saat daha kurumasını bekledim. Ardından bıçak yardımıyla düzeltmeler yaptım. Vazonun ortasına koyulacak çiçeğin oyuntusunu oluşturdum. Kenarlarını ve orta kısımlarındaki çentikleri düzelttim. Yüzeyini bıçakla kazıyarak tamamen pürüzsüz olmasını sağladım. Daha sonra az bir miktar daha alçı hazırladım ve her ikisini bu alçıdan yararlanarak birbirine yapıştırdım. Çizgilerini yan yana getirerek yapıştırmaya gayret ettim. Daha sonra kenarlarında bazı boşluklar oluştu. Yine hazırladığım alçıyı fırçayla bu boşluklara sürerek kapanmasını sağladım. Böylelikle vazo sanki iki parçadan oluşuyormuş gibi değil de bir bütünmüş gibi göründü. Kuruduktan sonra kenarlarını zımparalayarak daha pürüzsüz bir görüntü sağlamaya çalıştım. Şimdi ayakta durması için alt kısmını düzelteceğim. Öncelikle zımparayla yapmayı denedim. Ama yeteri kadar düzlük sağlamadı. O yüzden yine bıçakla o kısmını kazıyarak vazonun dik durmasını sağladım. Bu aralar alçıyla ilgili yaptığım çalışmalar çok güzel izleniyor. Özellikle yurt dışından çok güzel tepkiler alıyorum. Ben de ara ara size farklı fikirler sunmaya çalışıyorum. Evet, sonunda dik durmasını sağladım ve sonuç beni mutlu etti. Ardından boyamaya geçtim. Kullandığım rengin adı Latte. Açıklama kısmına malzeme listesini bıraktım. Oradan bakabilirsiniz. Boyamadan önce yaptığınız objenin tamamen kurumuş olması gerekiyor. Dokunduğunuzda elinize herhangi bir nemlilik hissi gelmediyse kurumuş demektir. Vazonun ortasına bir desen yapmak istedim. Gözüme çok boş göründü. O yüzden yine az bir miktar alçı hazırladım ve silikon kalıba dökerek bir desen oluşturdum. Kuruduktan sonra kalıptan çıkardım ve bu şekilde iki tane vazonun her iki tarafına yapıştırmak üzere desen hazırlamış oldum. Hızlı yapıştırıcıyla tam orta kısmına yapıştırdım. Acaba buraya ne yapsam diye düşünüyordum. Bu desen gerçekten çok güzel uyum sağladı. Yapıştırdıktan sonra ikinci katı boyamadan önce boyanın içerisine biraz karbonat karıştırdım ki biraz dokulu görüntü elde etmek istedim. Daha sonra bu hazırladığım karışımla ikinci katını boyadım. Zaten iki kat boyamam yeterli oldu. Dediğim gibi boyamadan önce alçının iyice kuruduğundan emin olun. Aksi takdirde boya da alçıyı ıslatıyor. Daha sonra boyadığınız objeye dokunduğunuz anda o boya kalkıyor. Ben bunu yaşadığım için sizi de uyarmak istedim. Son olarak metalik altın rengi boyayla sadece kabartmalı kısımların üzerine kuru süpürme yaptım. İyice kuruma sağlandıktan sonra da
mutlaka verniklemeniz gerekiyor. Ben burada vernikleme kısmını gösteremedim. Çünkü zamanım yoktu. Videoyu yetiştirmek istedim bu haftaya. Önümüzdeki hafta şehir dışında olacağım için. Ama tamamen kuruduktan sonra ultramat vernikle verniklemeyi düşünüyorum. Evet, bir çalışmanın daha sonuna geldik. İlginç ama çok güzel bir vazo oldu. Ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyorum. Bugünlük de benden bu kadar. Videoyu beğendiyseniz eğer beğen butonuna basmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olup bana destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.